Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iç harcı pırasa dolgulu harika lezzetiyle yapımı oldukça kolay olan bazlama tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli bazlamanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bazlamamızın ilk olarak iç harcını hazırlayacağız. Çünkü iç harcının soğuk olması gerekiyor. Genişçe bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Küçük küçük doğramış olduğum bir adet kuru soğanı tencerenin içerisine ekliyorum. Diriliği geçinceye kadar yüksek ateşte kavuruyorum. Diriliği geçmiş olan kuru soğanların içerisine 3 adet rendelemiş olduğum havuçları ekliyorum. Havuçlar bazlamamıza hem renk katmış olacak hem de çok güzel lezzet veriyor. Havuçlarımızı da güzelce kavuruyoruz. Kavrulmuş olan havuçların içerisine küçük küçük doğramış olduğum pırasayı ekliyorum. Tarifimde yarım kilo pırasa kullandım. Pırasaları güzelce yıkadıktan sonra minik minik parçalar halinde doğradım. Pırasaların diriliği geçinceye kadar tenceremizde karıştırarak kavuracağız. Bir iki dakika boyunca kavurmuş olduğumuz pırasaların içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekledikten sonra baharatları da güzelce karıştırıyorum. Baharat miktarını kendiniz damak zevkinize göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Biraz daha bu şekilde kavurduktan sonra tenceremizin kapağını kapatacağız. Yarım ateşte pırasalar iyice diriliği geçinceye kadar kavuracağız. Pırasaların diriliği geçti ve oldukça güzel şekilde kavruldu. Tencerenin ortasını açıyorum. Yarım yemek kaşığı domates salçasını koyduktan sonra onu da pırasalarla birlikte kavuruyorum. Sizler de salçalı yemek yaptığınız zaman salçayı mutlaka kavurun. Salçanın ekşi tadı gittiği zaman yemeğiniz daha lezzetli ve daha güzel oluyor. İç harcımız hazır. Soğuması için kenara alıyoruz. Biz de bu arada hamurunu yapmaya başlıyoruz. Hamur için 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket mayayı koyduktan sonra karıştırıyorum. Bu aşamada içerisine koymuş olduğumuz maya iyice eriyinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Mayamız iyice eridikten sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 5 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyoruz. Unun bir kısmını koyduktan sonra spatula ile tekrar karıştırıyorum. Daha sonra kalan kısmını da koyuyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Hamurun içerisinden spatulayı çıkartıyorum. 1-2 dakika boyunca elimle yoğurmaya devam edeceğim. 1-2 dakika boyunca elimle yoğurduğum hamuru kenara alıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra tezgahın üzerinde 1-2 dakika boyunca tekrar yoğuracağız.
Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz bazlamanız o kadar güzel ve lezzetli olur. Tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz oldukça yumuşak. Sizler de kontrollü bir şekilde ekleyin. Tarifimde kullandığım ölçü tam ölçüdür. 2 dakika boyunca tezgahta yoğurmuş olduğum hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Hava almaması için üzerini serafireş ile kapatıyorum. Üzerini başka bir bezle kapatacağım. 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun üzerini açtıktan sonra ilk olarak hamurun havasını alacağız. Her zaman söylediğim gibi bütün mayalı hamurlarda havasını almayı ihmal etmeyin. Aksi halde yerken mayanın tadını hissedersiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamurun havasını aldıktan sonra tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine almış olduğum hamuru toparlıyorum. Daha sonra hamuru rulo haline getiriyorum. Bu hamuru 8 parçaya böleceğiz. 8 parçadan 8 tane beze elde etmiş olacağız. Hamuru ilk olarak 2'ye kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum parçalardan 4 eşit parça kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurları beze haline getiriyorum. Daha sonra taban kısmına un serptiğim tepsiye yerleştiriyorum. Burada da bir dinlendirme işlemi yapacağız. Bütün hamurların hepsini beze haline getirip tepsiye koyuyorum. Üzerlerine biraz un serptikten sonra temiz bir poşete geçiriyorum. 15 dakika boyunca da bu şekilde dinlendireceğiz. ...15 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi bezelerimiz oldukça güzel şekilde kabardı. Bir tane bezeyi tezgahın üzerine alıyorum, diğerlerinin üzerini kurumaması için kapatıyorum. Almış olduğum bezeyi çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu arada iç harcımız da gayet güzel bir şekilde soğudu. İç harcını 8 parçaya bölüyorum. Bu aşamada mutlaka dikkat etmeniz gereken konu iç harcının tamamen soğuk olması. İç harcının bir parçasını alıyorum, açmış olduğum bezenin içerisine koyuyorum. Daha sonra uç kısımlarından başlayarak hamuru toparlıyorum. Uç kısımlarını hiç açık kalmayacak şekilde elimle sıkıştırıyorum. Toparlamış olduğum hamuru küçük küçük hareketlerle tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu arada hamurunuz tezgaha yapışıyorsa çok az un kullanabilirsiniz. Şekil vermiş olduğum bazlamayı temiz bir bezin üzerine koyuyorum ve üzerini kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay.
Çay tabağı büyüklüğünde açmış olduğum bezenin içerisine iç harcını koyuyorum ve uç kısımlarını kapatıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. İç harcını koyduktan sonra uç kısımlarını açılmayacak şekilde kapatıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra iç harcını koymuş olduğumuz hamuru alıyorum. Orta kısmından başlayarak küçük küçük hareketlerle açıyorum. Bu aşamada çok özenli hareket edin. Orta kısmından başlayarak yavaş yavaş hareketlerle tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar bazlamamızı açıyoruz. Bazlamaların hepsini bu şekilde hazırlayarak temiz bezin üzerine koydum. Hazırlamış olduğum bazlamaları 10 dakika boyunca da bu şekilde dinlendiriyorum. Tavamızı ocağa koyduk, iyice ısınmasını bekliyoruz. Yeterince ısınmış olan tavanın üzerine ilk yaptığım bazlamalardan başlayarak pişirmeye devam ediyorum. Bazlamayı tavanın içerisine koyduktan sonra sık sık çevirerek pişirelim. Bir tarafını pişireyim, sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Sık sık çevirerek pişirmiş olduğunuz bazlamalar daha güzel ve daha lezzetli oluyor. Bu arada ocağımızın altı kesinlikle yüksek ateşte olacak. Dilerseniz bazlamalarınızı bu şekilde tek tek pişirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi üçerli olacak şekilde de pişirebilirsiniz. 3 tane bazlamayı tavanın içerisine koyuyorum. Sık sık çevirerek pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu bazlamaları yapmak gerçekten çok kolay. Üstelik oklava ya da merdane kullanmanızı gerektirmiyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizler de bu püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız gerçekten lezzetli bazlamalar elde etmiş olursunuz. Bütün bazlamaları pişirdikten sonra arkasının önünü güzelce tereyağıyla yağlıyorum. Tereyağı da bazlamalarımızın lezzetine lezzet katmış olacak. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel bazlamaların iç dokusunu göstermek istiyorum. Bir tanesini alıyorum, kesme tahtasının üzerine koyduktan sonra 4 parçaya kesiyorum. İçi dışı çok güzel bir şekilde pişmiş yumuşacık bazlamalarımız oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.